Katrancı Mehmet Pehlivan, gerek kişiliği, gerekse pehlivanlık yönü ile Türk güreş tarihinin önemli isimlerinden biridir. Hem yağlı güreşte, hem de karakucak güreşinde çok başarılı müsabakalar çıkarmıştır. Bulgaristan'ın Şumlu iline bağlı Kadıköy'ünde 1859 veya 1860 yılında doğdu. Artan Bulgar baskıları nedeniyle Türkiye'ye göç ederek önce Bursa Karacabey'e ve daha sonra Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Göbel beldesine yerleştiler. İlk güreşlerini iki ağabeyi ile yapan Katrancı, önce Susurluk, sonra Balıkesir çevresinde başarılı güreşler yaptıktan sonra, Kırkpınar'a gitme isteğini babasına iletir. Oğlunun Kırkpınar güreşlerine katılmasına henüz hazır olmadığını düşünen babası, Kırkpınar'a katılmasına ancak bir şartla izin vereceğini söyler. Oğlundan istediği, köyün karşı bayırındaki tüm Karaçalıları kesmesi ve hem kendi evlerinin hem köydeki diğer evlerin avlusunu örmesidir. Şartı kabul eden Katrancı, yapılması imkansız olan bu iş için günlerce uğraşır ve bayırdaki tüm Karaçalıları toplayarak at arabasıyla köye getirir. Köye getirdiği bu Karaçalılarla hem oturdukları evin hem de köydeki diğer evlerin avlusunu kısa zamanda örer. Avlu örme işi nedeniyle ellerinin katran gibi simsiyah boyanması nedeniyle Katrancı lakabı ile anılır olmuştur. Kırkpınar güreşlerine katılıp Kırkpınar başpehlivanlığını kazanması yanı sıra, Sultan Abdülaziz döneminde çok sayıda huzur güreşine de katılmıştır. Ancak saray başpehlivanlarından Kel Aliço ile Yıldızı'nın hiç barışmadığı söylenmektedir. Sakin kişiliği yanı sıra, giyim kuşamına son derece itina gösterdiği için Kavasoğlu İbrahim Pehlivan Katrancı Mehmet Pehlivan'ı, şayet okuyup yazmış olsa 10 numara efendi olurdu, sözleriyle tarif etmiştir. Gündelik yaşantısında yumuşak tabiatlı, yardımsever ve misafire ikramda kusur etmeyen yaratılışa sahip olan Katrancı Mehmet Pehlivan'ın damarına basıldığında son derece asabi ve çabuk parlayan bir fıtrata sahip olduğu da bilinmektedir. 1 metre 96 santim boyunda ve 145 kilo ağırlığında olan Katrancı Mehmet, gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkmaktadır. Bu özelliği sayesinde bazen 5-6 saat süren güreşler yapar ve rakiplerini kırıcılıktan uzak fakat ezici bir güreşte yenerdi. Özellikle sarma, künde ve kılçık oyunlarını çok iyi yapardı. 1892 yılında Kepsut ilçesinin Kepekler köyünde, yeni yetişmekte olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı ezerek yendi ve bir yıl süreyle hasta yatmasına neden oldu. 1894 senesi Mayıs ayının 3. Perşembe günü, Manyas'ın Mürvetler köyünde yapılan düğün güreşinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan'la yeniden karşılaştı. 2 sene öncesine oranla daha gelişmiş ve daha hırslı olan Kurtdereli Mehmet'e yenildi. Bu güreşten sonra Katrancı ile Kurtdereli sıkı arkadaş olup bir daha ciddi güreş tutmadılar. Yurt içinde ve Avrupa'da birçok güreşe birlikte katılım sağladılar. Kurtdereli yaşça küçük olduğu için Katrancı'ya usta diye hitap etmekteydi. İpekçi İsmail Bey, Selanik'te Beşçınarlar Bahçesi'nde 30 Ağustos, 1 Eylül 1896 Cuma Cumartesi Pazar günleri tertip ettirdiği güreşlere Katrancı ve Kurtdereli'yi de çağırdı. Dalı Halil ve Büyük Yaşar Pehlivan da baş güreşi için gelmişlerdi. Katrancı Büyük Yaşar ile, Kurtdereli de Adalı Halil ile eşleşti. Katrancı Büyük Yaşar güreşinin galibi Katrancı oldu. Kurtdereli ve Adalı Halil güreşi berabere bittiğinden baş pehlivan ödülü olan 30 lira ikiye bölündü ve 15 lirası Katrancı'ya verildi. Diğer 15 lira, Kurtdereli ve Adalı berabere kaldıklarından ikisi arasında pay edildi. 1897 yılı Girit ve Yunanistan'da Osmanlı ile Yunan arasında süren savaş nedeniyle, bu bölgelerden Anadolu'ya göç eden Türk ailelerine yardım toplamak için her il ve ilçede güreşler düzenleniyordu. Bu amaçla Bursa'da düzenlenen güreşe Kütahyalı Kafa Ali, Balıkesirli Kurtdereli Mehmet, Mihalıçlı Katrancı Mehmet, Yenişehir'den Kuru Rüstem, Şumlulu Arap Ali ve Şumlulu Küçük Yusuf pehlivanlar katıldı. Katrancı Mehmet, Kafa Ali ile eşleşti ve güreş berabere bitti. Pazar günü Kurtdereli ile yaptığı güreşte berabere bitti.
1898 senesi Türkiye'ye gelen Dubliye, Katrancı ve Kurtdereli'yi Paris'e götürdü. Kurtdereli ve Katrancı Paris'e geç gittikleri için, Le Journal des Sports gazetesinin düzenlediği 1. Dünya Güreş Şampiyonası turnuvasına birçok pehlivan gibi katılamadılar. Ocak 1899 tarihinde, Le Vélo gazetesinin Folie Bergère gazinosunda düzenlediği Paris Şehir Ödülü yarışmasına katıldılar. Ünlü spor gazetesi Le Vélo, yazdığı haberlerde Katrancı Mehmet Pehlivan'a büyük yer ayırmış ve övgüyle bahsetmiştir. Katrancı Mehmet Pehlivan, Grekoroman güreşi iyi bilmediği halde, Honor, Paul Le Mastok ve Poire gibi 3 Fransız güreşçiyi yendiyse de 4. turda Aimable de la Calmette isimli Fransız güreşçiye yenilerek müsabakalardan elendi. Kurtdereli Mehmet de o gün yenilmiş ve ikisi de turnuvadan ayrılmışlardı. İkisi de oldukça üzgündü. İstanbul'a doğru yola koyuldular. Gemide ikisinin de ağzını bıçak açmıyordu. Fakat daha genç ve heyecanlı olan Kurtdereli, bu durumu bir türlü kabullenmek istemiyor, adeta isyan ediyordu. Bunu fark eden Katrancı ona dönüp şunları söyledi. "Abi ne üzülürsün? Bu ecnebilerin hiçbiri bizimle yağlı güreş tutabilir mi? Zaten senin yaşında genç, bunlarla daha çok güreş yapar, öcümüzü alırsın elbet." Kurtdereli Mehmet bu sözlerle biraz daha rahatlamış ve kendine gelmişti. "Doğru sülersin usta. İnşallah alırım" dedi. Ve günü geldiğinde alacaktı da. Katrancı Mehmet Pehlivan, 1900 senesinde Büyükçekmece'de Şumlulu Kuru Rüstem'i yendi. Çatalca'da Hacı Ali Efendi'nin düğününde önce Karpuz Ahmet'i pes ettirerek, Şumlulu Kuru Rüstem'i bel kündesiyle ve Araboğlu İbrahim Pehlivan'ı da paçakasnak oyunu ile yendi. Yaşadığı dönemde bölgenin en varlıklı insanlarından biri olan Katrancı Mehmet Pehlivan, milli mücadele yıllarında servetinin önemli kısmını devletin yararına ve durumu olmayanların ihtiyaçlarını karşılamaya harcadı. Son yıllarını evinde veya kendisine ait kahvehanede dostlarıyla yaptığı çay sohbetleriyle geçiren Katrancı Mehmet Pehlivan, 60'lı yaşlarında bile gayet dinç ve heybetli görünüyordu. 1928 yılının sonbaharında bir akşam vakti namazdan sonra kahvehaneye gitmek yerine evine doğru yöneldi. Birkaç gündür iyice artan göğüs ağrıları nedeniyle eve geldiği gibi sedire uzandı ve hanımından evlatlarını çağırmasını istedi. Ailesiyle helalleşip kısık sesle kelime-i şehadet getiren Cihan Pehlivan'ı, kısa bir süre sonra son nefesini verdi. Mezar taşında doğum ve ölüm tarihleri her ne kadar 1854, 1917 yazıyor olsa da Bandırma nüfus kayıtlarında bu tarihler 1859, 1928 olarak görünmektedir. Balıkesir Susurluk'ta Katrancı Mehmet Pehlivan anısına güreşler düzenlenmektedir. Şehrin en büyük caddesine ismi verilmiştir. Ayrıca yaşayıp vefat ettiği Göbel Mahallesi, Anayol girişinde heykeli dikilmiştir. Rahmet ve saygıyla anıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.